Merhaba, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Doğanın en tehlikeli silahlarından biri, yılan zehri. Bir ısırıkla ölümcül olabilen bu madde, aynı zamanda milyonlarca insanın hayatını kurtaran ilaçların kaynağı olabilir. Peki, nasıl oluyor da bu ölümcül zehir, bir anda yaşamın kurtarıcısına dönüşüyor? Bugünkü videomuzda yılan zehirinden elde edilen ilaçların hikayesini, bilimsel süreci ve bu şaşırtıcı dönüşümün ardındaki sırları keşfedeceğiz. Hazırsanız, haydi başlayalım. Zehrin gücü ve etkisi, yılan zehri, doğada etkileyici bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Yılanlar, avlarını yakalamak ve savunma amaçlı kullandıkları bu kimyasalı milyonlarca yıl içinde gelişmiştir. Ancak bu zehir yalnızca öldürmek için değil, aynı zamanda yaşamı kurtarmak için de kullanılabilir. Yılan zehrinin içeriği oldukça karmaşıktır. Proteinler, enzimler ve toksinlerden oluşan bu karışım, sinir sistemini felç etmekten kan pıhtılaşmasını engellemeye kadar farklı etkiler yaratabilir. Bu toksinler, doğada farklı şekillerde çalışır, bazıları avın kaslarını felç ederek hareket edemez hale getirir, bazıları ise kanın pıhtılaşmasını önleyerek kanamayı artırır. Ancak işte tam da burada bilimin büyüsü devreye giriyor. Örneğin, Taipan yılanının zehri, en ölümcül zehirlerden biri olarak bilinir. Tek bir ısırığıyla 100 insanı öldürebilecek kadar güçlüdür. Ancak bu zehrin doğru işlendiğinde, kalp krizi riskini azaltabilecek potansiyele sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bu, bilimin doğanın en tehlikeli unsurlarını nasıl dönüştürdüğüne dair yalnızca bir örnek. Bilim insanları, yılan zehrindeki kimyasal bileşenlerin etkilerini incelediklerinde, bazı toksinlerin kontrollü dozlarda şifa verebileceğini keşfettiler. Bu sürecin en ünlü hikayelerinden biri, Brezilya'da bulunan Bothrops jararaca et yılanından elde edilen bir toksinle başlar. Bu yılanın zehri, kan basıncını düşürme yeteneği ile dikkat çekti. Araştırmacılar, bu özelliği kullanarak tansiyon ilaçlarının geliştirilmesinde büyük bir adım attılar. 1975 yılında piyasaya sürülen Captopril, yüksek tansiyona karşı kullanılan ilk başarılı ilaçlardan biri oldu ve hala milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Benzer şekilde, çıngıraklı yılanların zehrinden elde edilen bir toksin olan Eptifibati de, kalp krizi geçiren hastalarda kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılıyor. Bu ilaçlar yalnızca ölüm riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşam kalitesini artırıyor. Bilimsel süreç, zehri ilaç haline getirmek, peki bu süreç nasıl işliyor? Öncelikle, yılanın zehri güvenli bir şekilde toplanır. Bu işlem genellikle yılanın ağzından özel bir cam kaba zehrin sağılmasıyla gerçekleştirilir. Ardından laboratuvarda bu zehrin içindeki bileşenler ayrıştırılır ve her biri detaylı bir şekilde incelenir. Hangi bileşenin hangi biyolojik etkiye sahip olduğu belirlendikten sonra, bu bileşenler sentetik olarak üretilebilecek hale getirilir. Böylece doğrudan toksik olan zehir, güvenli bir ilaç formuna dönüşür. Bu süreçte modern teknolojilerin önemi büyüktür. Yüksek çözünürlüklü mikroskoplar, yapay zeka destekli analizler ve genetik mühendisliği, bu karmaşık bileşenlerin detaylı olarak incelenmesine olanak tanır. Hatta bilim insanları artık, yılan zehrinden elde edilen proteinlerin yapısını laboratuvarda birebir kopyalayarak, daha etkili ve daha güvenli ilaçlar üretmek için çalışıyorlar. Yılan zehrinden yapılan ilaçlar yalnızca tansiyon için değil, birçok farklı hastalık için de kullanılıyor. Örneğin, Exenati'de, Dila canavarı adlı zehirli bir kertenkeleden ilham alınarak geliştirilen bu ilaç, diyabet hastalarının kan şekerini düzenlemesine yardımcı oluyor. Batroxobin, kan pıhtılaşmasını düzenlemek için kullanılır ve Bothrops yılanlarının zehrinden elde edilir. Ayrıca, yılan zehrinden yeni kanser tedavileri geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Bilim insanları, bazı toksinlerin kanser hücrelerini hedef alıp öldürebileceğini düşünüyor. Bu potansiyel, özellikle agresif kanser türlerinin tedavisinde devrim yaratabilir. Doğadan ilham almanın gücü, doğa, bir yandan tehlike barındırırken bir yandan da inanılmaz bir şifa kaynağıdır. Yılan zehri bunun en iyi örneklerinden biri. Ancak bu yalnızca başlangıç. Akrep, örümcek ve kurbağa gibi diğer canlıların toksinleri de geleceğin ilaçları için büyük umut vaat ediyor. Örneğin, zehrin kraliçesi olarak bilinen mavi zehirli ok kurbağası, sinir sistemi hastalıkları için yeni ilaçların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Peki ya akrep zehri? Bazı bilim insanları, akrep zehrindeki bileşenlerin kronik ağrıları hafifletmek için kullanılabileceğini söylüyor. Sonuç olarak, yılanların ölümcül gibi görünen dünyası, aslında hayat kurtarmak için bir kapı aralıyor. Bilim sayesinde doğanın çelişkilerini çözüyor ve zehirden şifaya bir yol buluyoruz.
Sizce doğada henüz keşfedilmemiş başka ne tür mucizeler saklı olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.